Herkese selam. Bugünkü konumuz böbrek taşı ve safra taşı olanlar hangi baharatlardan uzak durmalıdır? Özetini verecek olursam, böbrek taşı olanlar zencefil, zerdeçal ve karabiberden uzak durmalıdır. Safra kesesi taşı olanlar ise zencefil ve zerdeçaldan uzak durmalıdır. Böbrek taşı olanların özellikle tüketmesi gereken ve taş oluşumunu azaltan baharatlar ise çörek otu ve kimyondur arkadaşlar. Şimdi bunların ayrıntılarına girecek olursak önce zencefilden başlayalım. Zencefil hem böbrek taşı hem safra kesesi taşını artırabilme özelliği var. Özellikle böbrek taşlarından da en sık görüleni kalsiyum oksalat cinsi taşlı. %90'a yakını bu taştan oluşu ve oksalat içeriği zengin olduğundan dolayı zencefili bu böbrek taşı ve safra kesesi taşı olanlara önermiyoruz. Bir de safra kesesinde şunu yapıyor. Bu safra kesesinin kasılmasına ve safra salgısının artmasına yol açıp safra taşı riskini artırabilmektedir. Bu nedenle ya miktarlarını çok azaltıyoruz veya uzak durmalarını öneriyoruz. Normalde böbrek hastalığı olanlar zencefili haftada 2 çay kaşığı, yani 1 çay kaşığı 3 grama denk geliyor. İşte toplam 6 gram kadar zencefil tozu tüketebilir arkadaşlar. Çayını ise haftada 1 fincan, yani 100 mililitre kadar çayı da tüketilebilir. Özellikle de bazı gruplar var, bunların bu zencefilden uzak durması lazım. Kanın pıhtılaşmasını engelleyen heparin, kumadin gibi ilaç alanlar, hamile ve emzirenler, mide ülseri, midede reflüsü olanlar, tansiyonu ve şekeri düşük olanlar da zencefilden uzak durması lazım. Veya tansiyonu ve şekeri olanlara tabii ki faydası var ama düşürebiliyor. Onun için hipoglisemiye yol açabiliyor. Şekeri ani düşürebilir. Onun için insülin kullanıyorsa insülin dozunu azaltabilir veya şeker ilaçlarının dozlarını ayarlaması lazım. Yine tansiyonu ani düşürebilir ve hipotansiyona yol açabilir. Doktoruyla irtibatta olup tansiyon ve şeker ilaçlarını toparlayabilirse, takip edebilirse, dozlarını azaltabilirse o zaman tabii ki zencefilde kullanabilirler. Bir de böbrek nakilli hastalar nakilden sonra ilk 1 yıl zencefilden uzak durması lazım. Çünkü zencefil bağışıklık sistemini çok güçlendirebilmekte. Biz de böbrek hastalarına bağışıklığı baskılayan ilaçlar veriyoruz ve bu ilaçların kan düzeylerini etkileyebilmekte ve Allah korusun böbreğin reddine bile yol açabilir. Onun için gereksiz yere kullanılmaması lazım bunların. Ve ameliyat yapılacaksa yine en az 1 hafta 10 gün öncesinde bu zencefilin kesilmesi lazım. Çünkü ameliyatta kanama riskini tetikleyebilir arkadaşlar. Gelelim zerdeçala. Zerdeçal da hem safra kesesi taşı hem de yine böbrek taşını artırabiliyor. Yine oksalat açısından zengin arkadaşlar. Normalde biz böbrek hastalığı olanlara haftada 2 çay kaşığı, yani 6 gram kadar zerdeçalın tozunu, çayını ise haftada 1 fincan, yani 100 mililitre. Aynı zencefilde olduğu gibi miktarlar hemen hemen aynı. Yine burada da böbrek nakilli olanlar ilk 1 yıl zencefilde olduğu gibi uzak durmaları lazım. Yine aynı zencefilde olduğu gibi kumadin, heparin gibi kan sulandırıcı kullananlar veya kanama eğilimi olanlar, kan hastalığı olanlar, midesinde ülser ve reflüsü olanlar, tansiyonu ve şekeri düşük olup bulantı ve kaşıntısı olanlarla hamile ve emzirenler yine zerdeçaldan uzak durmaları lazım. Bir de demir eksikliğine yol açabiliyor. Demir eksikliği olanlar bu önermiş olduğum dozların yarı dozunda zerdeçalı kullanabilir. Peki bir diğeri de çok sık kullandığımız bir ürün arkadaşlar, karabiber. Yani hemen hemen bütün yemeklerde kullanabiliyoruz. Yalnız karabiberde yine oksalat açısından zengin olduğundan dolayı safra taşını etkilemiyor ama böbrek taşı oluşumunu tetikleyebiliyor. Onun için böbrek taşı olanlar, kalsiyum oksalat cinsi böbrek taşı olanlar karabiberden uzak dursun veya en fazla gün aşırı yarım çay kaşığı tüketebilirler. Yani 1,5 grama denk geliyor. Miktarı olabildiğince azaltıyoruz veya uzakta durabilirler. Yine hemoroidi olanlar, gastriti olanlar, midesinde ülseri olanlar, mideden yukarıya kaçış dediğimiz gastroözofajal reflüsü olanlar, ciltte kuruluğu olanlar, bir de alerjen yapısı olanlar karabiberden uzak durmalı veya tadımlık tüketmeliler. Peki madalyonun bir diğer tarafı ne? Özellikle böbrek taşı olanlar için söylüyorum. Böbrek taşına peki faydalı olan baharat var mı?
İki tane de baharat var arkadaşlar böbrek dostu olan. Bir tanesi çörek otu. Çörek otu normalde birçok hastamıza biz de öneriyoruz. Tabi bazı önermediğim gruplar da var. Normalde çörek otu bu kalsiyum oksalat cinsi böbrek taşı oluşumunu azaltabilmekte. Hatta taşın büyüklüğünde küçülme de yapabilmektedir. Bu böyle çalışmalar var. Bizim genelde önerimiz sabah aç karnına alınmak şartıyla gün aşırı bir çay kaşığı. Yani gün aşırı ne demek? Bir gün alıyorsunuz, bir gün boş geçiyorsunuz. Bir gün alıp bir gün boş geçiyorsunuz. Gün aşırı bir çay kaşığı. Yani 3 gram soğuk sıkı çörek otu yağı tüketilebilir. İsteyenler gün aşırı bir çay kaşığı çiğ haldeki yani toz halindeki çörek otunda öğütülmüş olan o tozunu da yine yemeklerinde tüketebilir. Yalnız kanın pıhtılaşmasında yine sorun olanlar, kumadin, heparin gibi ilaç kullananlar yine uzak durması lazım. Çünkü pıhtılaşmayı engelleyici özelliği var. Çok güzel bir özellik ama kanamaya eğilim yapabilir. Bir de ameliyatlardan 2 hafta önce çörek otunu yine kesmek lazım. Aynı zencefil, zerdeçalda olduğu gibi kanama eğilimini artırabiliyor. Nefrit hastaları, vaskülit hastaları ve böbrek nakilli hastalar. Bu immünsüpresif dediğimiz bağışıklığı baskılayan ilaç kullananlarda çörek otundan mümkünse özellikle ilk 1 yıl uzak durması lazım. Çünkü bağışıklığı aşırı miktarda güçlendiriyor. Bu çok güzel bir şey ama fazla tetiklediği zaman, bağışıklığı çok artırdığı zaman özellikle otoimmün dediğimiz yani vücut kendi kendini yok eden bu bağışıklığın aşırı alevlendiği hasta grupları var işte bu. Glomerülonefritlerde, vaskülitlerde olduğu gibi veya bağışıklığı baskılayan ilaç verdiğimiz böbrek nakilli hastalarda çörek otunu ya çok dengeli kullanmamız lazım. Zaten nakilden sonra ilk 6 ay özellikle 1 yıl verilmemesi lazım. Daha sonra doktor kontrolünde istenirse kullanılabilir ama mümkünse uzak durulsun bu hasta gruplarında. Bir de hamilelikte rahim ağzında genişleme yani servikal dilatasyon yapıp düşüğü tetikleyebiliyor. Yani erken doğuma yol açabilir. Yine hamile olanlarda da uzak durulmaz. Çünkü bu uterusta rahimde kasılmalara sebep olup doğumu tetikleyebiliyor. Eğer doğuma gidecekse belki o zaman alabilir. Hatta faydası da olabilir. Düşük riskini artırabiliyor. Onun için hamilelerin de uzak durmasında fayda var. Bir diğer böbrek taşını azaltan baharat da arkadaşlar kimyon. Kimyon da yine böbrek taşı riskini azaltabiliyor. Böbrek taşlarında küçülme yapabiliyor. Normalde biz nasıl öneriyoruz kimyonu? Tohumu bulunamıyorsa da tozunu günde yarım çay kaşığı, 1,5 gram kadar yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Veya çayını haftada 1 fincan yani 100 mililitre kadar içilebilir. Yine kimyon da kan şekerinde düşmeleri yapabilir. Dikkatli olmak lazım. Hamileler, tansiyonu düşük olanlar ve kan sulandırıcı, kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaç kullananlar bu önermiş olduğum dozların da yarı dozunda kullanmalı veya uzak durmalılar. Evet, demek ki hem böbrek dostu hem böbrek taşını azaltabilen çörek otu ve kimyon olduğu gibi böbrek taşına, safra taşına sebep olabilen zencefil, zerdeçal ve karabiber de bulunabilmektedir. Bunları da aklınızın bir köşesinde tutun. Diğer videolarımıza görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.